Böyle bir enflasyonist ortamda tabii insanlar yatırımlarını nasıl değerlendirmeli? Asıl soru Hı hı. bence bu. Hı hı. Burada doları baskılamaya devam edeceklerini anlıyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, toplantı özetinde metinden bunu çıkartmış olsalar da bunun bir iletişim hatası olduğu aslında, eee, TL'nin reel olarak değer kazanması duruşundan vazgeçilmediği de söylendi. Yani doların baskılandığı bir ortamda hangi TL varlıkla siz, veya döviz cinsi varlıkla yatırımlarınızı enflasyon karşısında koruyabileceksiniz? İşte, asıl bundan sonraki sıkıntılı süreç bu olacak. Çünkü bundan önce faize paranızı koyduğunuz zaman para Hı hı. piyasası fonu ya da mevduat gibi, sizi enflasyona karşı koruduğunu düşünüyordunuz. Çünkü enflasyonun da, ölçülen enflasyonun da gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmiyoruz. TÜİK enflasyonunda çünkü ortalama fiyatlar mahkemenin bu konudaki ortalama fiyatları açıkla kararına rağmen açıklanmıyor. Para arzına bakıldığında, %38'lik %38 civarında bir büyüme söz konusu. Hı Bir hı. bence enflasyonun, para arzında büyüme olmasa bile yapışkanlık nedeniyle bir miktar artması beklenir. Amerika'da falan para arzı negatif olduğu zamanda bile pozitif enflasyon vardı. Yani, para arzının 38 arttığı bir ortamda ben, enflasyonun pek öyle 48'in hatta belki 50'nin bile çok altında olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yapışkanlık da var önceden Hı gelen. hı. Hatta Hı 40'ın hı. altında olmasını bile, düşünmüyorum ama benim Önermiyorsun. düşüncem tabii ki. Bu durumda sizin net olarak mevduatta paranıza böyle bir faiz alabilmeniz lazım. Onu da alamıyorsunuz. Evet. Bu da zaten bizim büyük çaresizliğimiz, bizim büyük çelişkimiz oluyor. Şimdi bir izleniminizi sormak isterim. Neticede hepimiz yaşamın içindeyiz. Çocuklarımız var, okula gönderiyoruz. Onların, kredileri, taksitleri, okul ihtiyaçları ve elbette sosyal yaşamımız. Bugün bir, çekimimiz vardı. Araştırmacı Ertan Aksoy'du konuğum ve bence çok önemli bir veri paylaştı. Dedi ki, yani, artık, ülkenin büyük çoğunluğu tasarruf ve yatırım fikrinden uzaklaştı. Aksine, hayatında masrafları kısabildiği ölçüde kısıp lüks bir iki kaleme, bütçe yaratma derdinde. Bunlar da genellikle ya tatil oluyor ya cep telefonu veya teknolojik bir ekipman gibi, bir kaleme, yani kendini bunlarla şımartıyor dedi. Şimdi bence bu ekonomik anlamda da çok önemli bir veri Tunç Bey, sosyolojik anlamda da çok veri. Çünkü gerçekten tasarruf ve yatırımdan uzaklaşmak demek, o kıyamet harcaması denen olguya, alışkanlığa insanları daha da yaklaştırıyor ve diyor ki insanlar ya parayı faize koysam ne olur? Zaten 3 kuruş alacağım. O zaman bari telefonum son model olsun diyor. Bari güzel bir tatile gideyim. Bütün yıl çalıştım zaten. Bodrum'da gideyim güzel bir otelde kalayım diyor ya da Yunanistan'a gideyim ben de şu adaları bir göreyim diyor. Bununla ilgili sizin paylaşmak istediğiniz bir fikriniz olur mu? Şimdi buna bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın başka yerlerinde de var Hı ama hı. Hı hı. Türkiye'de aslında şiddetinin daha büyük olduğunu düşünüyorum ben. Buna YOLO deniyor. You Hı only hı. live once. Bir daha mı geleceksin dünyaya denir bizde Dünyaya. Türkçesi. O şekilde yani paraları mezara mı götüreceksin denir. Yani zaten ben bu parayı biriktirdiğim zaman bir şey yapamıyorum, diyor insanlar. O zaman harcayayım diyor. Parası olan harcayayım dediği zaman bununla mesela konut alıyor. Çünkü, artık ümidi kesmiş o mevduattan, para piyasası fonundan falan konut alıyor. Parası olmayan da, işte, dediğiniz gibi, bir şey, işte, cep telefonu olabilir, bir şey olabilir. Onları harcıyor. Burada bence şeye de bakmak lazım. Mesela kripto paralarda Hı hı. Türkiye böyle çok, önde ülkelerden bir tanesi kripto para yatırımcısı. Daha doğrusu kripto para spekülatörü diyelim onlara.
sayı olarak önde ülkelerden bir tanesi. Neden böyle? Ben bir, eee, bir kişiyle konuşmuştum. Yani bu piyasanın içinden gelen hakikaten, finansal konuların içerisinden gelmiş bir finans profesyoneli, daha sonra, işte, medyaya geçmiş falan. Bana dedi ki, "Tunç Bey" dedi, "ben, $10.000'la bir yatırım yapsam ve bu yatırım, işte, 3 senede $20.000 olsa siz buna iyi dersiniz." dedi. Biz de dedik ki, "Evet, yani 3 senede bir paranın 2'ye katlaması %100. Evet. çok güzel ama" dedi, "o $10.000 20.000 olduğu zaman ben onunla gidip yeni bir araç alamam." dedi. $20.000'a ben, sıfır bir otomobil alamıyorum dedi. Ve benim yıllarca çalışmam lazım dedi aslında böyle bu para biriktirip de işte hiç değilse 2'nci el bir araba sahibi olma. Ev sahibi falan zaten olamıyorum dedi. Ama dedi ben, eee, bir tane altcoin bulsam, o bir tane altcoin de 10 katına çıksa, benim $10.000'ım da $100.000 olsa ben o zaman bir araba sahibi olabilirim. Hatta, Evet. $200.000 olursa iyi kötü ev de alabilirim Ev kendime. sahibi olurum. Evet. Gizer, geçer içine otururum. Yani o zaman işte bu, tamamen çaresizlik, kapana kısılmışlık. Çünkü elimdeki parayla bir şey olmuyor. İşte bu şekilde altcoin'lere falan dağıtayım. Bir şey olur da 10 katına 20 katına çıkarsa da para kazanırım. Bu tabii, aşırı yüksek enflasyonun uzun süre boyunca tercih edilmesi nedeniyle ücretlerdeki, büyümenin giderek azalması ve alım gücünün çok sert bir şekilde düşmesinden Düşmez. kaynaklanıyor. Evet. Yani Evet. ücretim arttı zannediyor ama reel anlamda artmıyor o ücret. Çünkü tamam, işte, enflasyon şu kadar, sen de bu kadar zam aldın. Enflasyona göre daha fazla almış gibi oluyorsun ama pek o enflasyonun dediği gibi değil hayat. Evet. Yani, Evet. o yüzden de insanların alım gücü giderek düşüyor. En Evet. başında ne anlattım? Dedim ki bak 14'ten 24'e çıkarttığı ve ne gerekiyorsa ulaşmak için yapacağız dediği hedefinden bile vazgeçti. Ondan bile 24'ten bile vazgeçti yani. Bitti yani. Gene de gitti faizi indirdi. O zaman bundan sonrası daha kötü. Ücretliler ve emekliler için. Ha, ürününe zam yapabilen ve o zamlı fiyattan da satabilen, eee, ticaret yapanlar için yahut ne bileyim, işte, inşaat yapıp satanlar için, onlar için iyi ama mesela ihracatçılar için iyi değil. Neden? Çünkü onlar Evet. istedikleri gibi ürünlerine zam yapıp, "Ya, evet, biz eskiden bunu €100'dan satıyorduk ama şimdi bizim maliyetimiz arttı. Kusura bakmayın, biz artık €115'dan satıyoruz." dediğinde o zaman biz de almıyoruz. Gidip Endonezya'dan alıyoruz veya Mısır'dan alıyoruz diyor, yabancı, satın almacılar. Doğru ya da buradaki fabrikasını kapatıyor, Mısır'da açıyor yeni fabrikasını. Bu Tabii ki, istihdam kaybına da yol açıyor. Yani sadece senden ürün almamak değil, bir de oradaki çalışan belki yüzlerce, binlerce kesinlikle. kişiden de vazgeçiyor. Bu da ekonomide bir başka, daralmayı beraberinde getiriyor.